Merhaba sevgili anne babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Neredeyse bir aydır evinizdeki küçük misafir için büyük bir hengame dönüyorken durup hiç düşündünüz mü? Bu cennet tatlısına hemen alıştınız. Sanki yıllardır evdeymiş gibi, yıllardır tanıyormuş gibi oldunuz. Aranızdaki bağlar sanki ezelden atılmış gibi hissediyor musunuz? Neden olmasın? Bu vücutlar var olmadan önce ruhlar vardı. O vakitten gelen bir tanışıklık veya bir bilme hali olamaz mı? Bunlar bir ihtimal ama gerçek olan şu ki sizin yavrunuza duyduğunuz sonsuz sevgi. Bu hafta 4. hafta. 4. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir, ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebeğiniz yüzünüze bakar ve sizin onunla konuşmasını ister. Sesiniz onun için en tanıdık ses olduğu için tanımadığı bu dünya üzerinde en güvenli liman siz ve sizin sesinizin olduğu yerdir. Henüz ilk gebeliğinizse bu bebek bakımı oyununda artık yavaş yavaş profesyonelleşiyorsunuz. Şu ana kadar her şeyi öğrenmiş olamayabilirsiniz. Ancak kesinlikle birkaç hafta önce bebeğinizi ilk kucağa tuttuğunuzdan çok daha emin hissediyorsunuz. Gelecek haftalarda önünüzde çok fazla deneme yanılma var. Ama bebeği kolaylıkla beslemeye, gazını çıkarmaya, yıkamaya ve idare etmeye başlıyorsunuz. Bebeğinizi dikkatlice dinleyin ve farklı ağlamaların ne anlama geldiğini çözebilin. Bu iniltilerin, ağlamaların ve çığlıkların ne anlama geldiğini bilmek bebeğinizin size ne söylemeye çalıştığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdiye kadar bebeğinizin etrafındaki tüm yeni şeyleri elleri ve ayakları dahil olarak fark etmeye başlıyor. Sizden farklı bir insan olduğunu anlayamadıklarından ellerinin veya ayaklarının tam olarak ne olduğunu bilemeyeceklerdir. Ancak yakında biraz daha iyi koordine edeceklerdir. En sevdiğiniz TV şovunun teması dahil olmak üzere rahimde duydukları sesleri tanımanın yanı sıra artık tanıdık yüzleri de tanıyabilirler. Komik suratlar yapmak için önlerine bir ayna tutmak harika bir fikir. Sonra kendilerini tanımaya bile başlayabilirler. Yine de sizi tanımazlarsa çok üzülmeyin. Çünkü hafızaları hala sadece düzgün çalışmıyor. Bebeğinizle konuşmaya devam edin ve yüzünüze odaklanmalarına ve göz hareketlerinizi izlemelerine izin verin. Onları kopyalamaya ve hatta yakında yüzünüze ulaşmaya başlamalarını sağlayın. Bebeğin 1 aylık muayene zamanı geldi. Sadece bebeğinizin ne kadar büyüdüğünü görmekle kalmayacak, aynı zamanda doktoru bebeğinizin birkaç günlükken en son gördüğünüzden beri ortaya çıkan düzinelerce soruya yanıt bulacaksınız. Bebeğinize baştan ayağa kapsamlı bir fiziksel muayene yapılacak, beslenme, uyku, gelişim, bebek güvenliği konusunda tavsiyeler alacaksınız. O yüzden doktorunuzun dediğini iyi dinleyip notlar almalısınız. Muayeneye gittiğinizde bebeğiniz ayrıca hepatit B aşısının devamını olabilecektir. Gerçek şu ki yeni doğan bebeklerin düzenli uyku düzeni yoktur. 24 saatlik sağlam bir program oluşturmaları genellikle 6 ila 12 hafta sürer. En uzun uyku süresi geceleri olur. Ayrıca anne sütüyle beslenen bebeklerin yeni doğan döneminde yaklaşık her 2 ila 3 saatte bir emzirmeye fiziksel ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Mama ile beslenen bebeklerde ise bu durum yaklaşık her 3 ila 4 saatte birdir. İyi haber şu ki bebek büyüdükçe gündüz uykusu azalır ve en belirgin azalma 3 ila 6 aylıkken olur. Yaklaşık 5 veya 6 aylık olduklarında çoğu tam vadeli sağlıklı bebek gece boyunca çoğu zaman çok iyi uyuyor olabilir. Değişen bir bebek hapşırması, gıcırtıları veya horlamaları repertuarına kulak misafiri olmak yeni doğmuş bir bebek için söz konusu olduğunda gidişat için eşittir. Ve endişelenecek bir şeyin göstergesi değildir. Bebeğinizin senfonik nefesi mükemmeldir. Bebeğinizin nefes alışverişi değişkenlik gösterebilir. Dikkatli olursanız muhtemelen bebeğinizin nefes alışının sizinki kadar değişken olduğunu fark edeceksiniz. Gevşediği zaman daha yavaş, heyecanlandığında daha hızlı aldığını görebilirsiniz nefesi. Nefesleri daha hızlı olabilir bir bebeğin. Bir bebek uyandığında dakikada 60'tan fazla nefes alabilir. Ağlayan bir bebek de hızlı nefes alıp verebilir. Bu hız yetişkinlerinkinden çok daha hızlı ve tamamen normaldir. Bebeklerin nefesi duraklar.
Bebeğiniz uyurken göğsünün yukarı aşağı hareket ettiğini izlerseniz nefesinin birkaç saniyeliğine tamamen durduğunu fark edebilirsiniz. Endişe etmeyin. Uyuyan bir yeni doğan genellikle nefesini 5 ila 10 saniye tutabilir ve ardından nefesini salar. Bebeğinizin nefesinde çeşitli sesler duyabilirsiniz. Tüm bu horlama ve homurdanmalar bebekler burundan nefes aldığı için oluyor. Bu iyi bir şey. Çünkü aynı anda hem nefes almalarını hem de emzirmelerini mümkün kılıyor. Ancak burundan nefes almak burun tıkandığında sorunlu olabilir. Oksijen için alternatif bir yol olan ağzını açmak tipik bir yeni doğan bebeğin aklına gelmez. Her bebeğin gelişimi kendine özgüdür. Ama bir ayın sonunda şimdi sayacağım maddeleri yapamıyorlarsa bir uzman doktorla görüşmenizde fayda vardır. Yetersiz beslenme ve emme yeteneklerine sahipse, parlak ışıkta göz kırpamıyorsa, bir yandan diğer yana hareket eden nesneyi takip edemiyorsa, gözlerini odaklayamıyorsa, kol ve bacakları katı gibi hareket ettiremiyorsa, uzuvları sarkık ve gevşek duruyorsa, yüksek seslere hiç yanıt vermiyorsa doktora ekstra inceleme için başvurmalısınız. Sezaryen ile doğum yaptıysanız karnınız boyunca beyaz bir demir yolu gibi bir düzine küçük cerrahi bant parçasıyla zımbalanmış veya dikilmiş ve kapatılmış bir kesi izine sahip olacaksınız. Endişelenmeyin. Şu anda çok büyük görünse de çoğu yara izi yalnızca yaklaşık 10 ila 15 santim uzunluğunda kalacaktır ve tipik olarak bikini çizgisinin altında yer alacaktır. Ancak muhtemelen doğumdan birkaç hafta sonra doktorunuzla ilk doğum sonrası randevunuza kadar bölgeyi bandajlamanız gerekecektir. Ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra yara iziniz önemli ölçüde iyileşecektir ve herhangi bir kesi ağrınız kalmayacaktır. Ancak iyileşirken yaranın etrafı kaşınabilir. Ağrılı, hassas, hatta çatlamış meme uçları yeni başlayan emziren annelerde yaygın olan yaralardandır. Ağrıyı hafifletmek ve herhangi bir çatlamayı hızlıca iyileştirmek için her beslenmeden sonra meme uçlarınıza doktorunuzun önereceği bir merhem uygulayabilirsiniz. Soğuk ıslak çay poşetleri son derece rahatlatıcı olabilecektir. Ayrıca bakterileri uzak tutmak için emzirme petlerinizi sık sık değiştirmelisiniz. Tamamen iyileşmesi bir hafta veya daha uzun sürebilir. Bu yüzden sabırlı olmalısınız. Bu arada bebeğinizi rahatsızlıktan dolayı az emzirmek gibi bir düşünceye kapılmayın. Daha az ağrıyan memeyi tercih edebilirsiniz ama diğer memeyi de ihmal etmemelisiniz. Emzirme seanslarını atlamaktan veya kısıtlamaktan kaçının. Çünkü sadece ortaya çıkan kanlanma ağrınızı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda akmayan süt kanalları tıkanabilir ve bu da ateş, grip benzeri semptomlarla birlikte görülen bir meme enfeksiyonunu oluşturabilir. Göğüslerde aşırı ağrı, sertlik veya kızarıklık meydana gelebilir. Basitçe antibiyotiklerle tedavi edilebilir ancak tedavi edilmezse acil tıbbi müdahale gerektiren bir apseye yol açabilir. Ayrıca meme uçlarınız pembeleşmiş, kaşıntılı veya yanmış gibi hissediyorsanız bu pamukçuk belirtileri de olabilir. Sütteki laktozla gelişen ve hem anneyi hem de bebeği etkileyebilen yaygın bir maya enfeksiyonudur bu. Bebeğinizin yanaklarının veya dilinin içini lor benzeri bir kaplama olup olmadığını kontrol edin. Bu genellikle sizin için bir ipucu olabilir. Yine siz veya bebeğiniz etkilenirse emzirmenin kesilmesi gerekmez. Ancak bu durum bu şekilde bırakılmamalıdır. Uzmana sorulmalı ve tedavi edilmelidir. Sonuçta süt miktarınızın azalmasını istemezsiniz kesinlikle. 4. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.